Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine yeni bir üçgen şal modeli hazırladım. Gerçekten çok güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Farklı bir yapımı var. Şöyle hemen örnek parçamı göstermek istiyorum. Hala örmeye devam ediyorum. Videoları yetiştirebilmek için ne yazık ki şalları tamamlayamıyorum ama hepsini bu şekilde örüyorum. Yarım olarak bırakıyorum. Daha sonra bunları tamamladığım zaman shorts video olarak ya da bütün şal modellerine ayrı bir video olarak büyük hallerini de yine sizlerle paylaşacağım. Evet, şalımı yaparken ben yine kendinden renk geçişleri olan akrilik bir ip kullandım. İpim Almanya'daki iplerden, şöyle yine Almanya'daki arkadaşlar için markasını göstermek istiyorum. Ben ipimi Tedox'tan aldım. Her zaman da gelmiyor oraya böyle ipler. Şöyle 100 gramda 245 metre uzunluğuna sahip. Şimdi Türkiye'deki arkadaşlar da bakın, ipin yapısına baktığınız zaman özellikle internette daha rahat bulabilirsiniz. Sarımı bu şekilde olan, yani hem kendinden renk geçişleri var hem de iki renkli. Bakın, bu ipin yapısını biraz resimlerde gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Yumuşak bir yapıya sahip, hafif de parlak bir görünümü var. Bu şekilde iplerle çalışabilirsiniz. Çünkü ben Türkiye'nin internetine baktığım zaman da benzer ipler görüyorum ama şu anda tabii ki marka veremiyorum. Aklıma gelmedi. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken hemen tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. Şimdi kullanmış olduğum tığ numarası 4,5 milimetre. Şu anda sizlerle örnek çalışması için 100 gramda 210 metre uzunluğuna sahip yine akrilik bir ip kullanıyorum. 4,5 milimetre tığ kullanabilirsiniz ama bu modelde normalde 4 milimetre uygunsa ipinize 4,5 milimetre ile örmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu modelin özelliği, hemen şöyle tekrardan size göstereceğim. Şimdi bu modelin özelliği, bakın, ortada arttırmalarımız yok. Modelin içerisinde arttırarak devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde düz bir şekilde ilerliyor. Burada gerginlik oluşursa şu üçgen kısmımız yani daha sivri bir şekilde ilerliyor. Yani omuzlara doğru açılma değil de şöyle daha derin bir şekilde üçgen olmuş oluyor. O zaman da daha fazla sıra örmeniz gerekebilir omuzların üzerine düşmesi için. Dolayısıyla elinizi mümkün olduğu kadar gevşek tutarak şu üst kısmı da hiç kasma yapmayacak, çok rahat olacak, yani oldukça gevşek olacak. O yüzden o şekilde dikkat ederek örerseniz, yani normalde 4 milimetre uygunsa sizin kullanacağınız ipe onu yarım milimetre büyük kullanabilirsiniz ya da eliniz sıkıysa onu da yine 5 milimetre kullanarak örebilirsiniz. Yani bir numara büyük kullanarak örebilirsiniz. Hemen şöyle şalımı kenara çekeceğim. Ben de buradan takip edeceğim. Evet, başlarken başlangıç ilmeğimi attım. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Hemen ipimi gizleyerek 3 zincir daha çekiyorum. Şöyle 2 ve 3. Hemen halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi baştaki zincirimizle beraber başta da yine 3 tane ikili trabzanımız var. Tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şöyle biraz çekeceğim. Bu şekilde 3 tane üçerli trabzan grubumuz oldu. Hemen bir zincir çekiyorum ve döndüm. Şu ilk trabzanı, yani ilk ilmeğimizi atlıyorum. İkincisinin üzerine battım, kaydırma yaptım. Tekrar üçüncüsünün üzerine bir kaydırma yaptım. Tekrar boşluğa geldim. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, kenarlarımız hep aynı şekilde ilerleyecek. Hiç farklılık olmayacak. Hemen 3 ikili trabzan daha yaptım. Her zaman zincirlerimiz 2 tane. 2 zincir çektim. Şimdi diğer 2 zincir boşluğuna yine aynı şekilde 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar bir zincir çektim, döndüm. Şu ilkini bırakıyorum. İkincisinin üzerinden kaydırma yapıyorum.
Şöyle boşluğa geldiğimiz zaman bazen ben zincir çekmeden önce şöyle ilmeğimi aldım. Kaydırma yapmadan şöyle sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. O zaman zincirle trabzan arasında boşluk olmamış oluyor. Daha güzel duruyor. Öyle de yapabilirsiniz. Bakın böyle 2 ikili trabzan yaptım tekrar ve 3 ikili trabzan. Şimdi modelimizi kuracağız. Hemen şöyle 3. ikili trabzan. Şimdi 2 zincir, hemen aradaki 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Şimdi belirli bir yere gelene kadar beraber öreceğiz. Hemen 2 zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Kenarda yine 3 ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Ve üçüncüsü. Tekrar bir zincir çektim ve döndüm. Hemen ikincisinin üzerine battım. Şöyle kaydırma yaptım. Tekrar ve boşluğa geldim. 2 ilmeğimi birlikte topladım. 2 zincir çektim. Hemen 2 ikili trabzan daha yaptım. 2 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Aynı yere. Yani kenarda hep aynı. Şöyle 3 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi burada ortadaki 2 tane trabzanımızı hep arttırarak ilerleyeceğiz. Şöyle 2 zincir çektim. Şimdi şu 2 zincir boşluğuna önce 2 ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bu 2 trabzanımızın şöyle araya batıyorum. Üzerine değil, araya battım. Ortasına 1 ikili trabzan daha yaptım. Tekrar sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. Şimdi buradaki 2 trabzanımız 5 tane trabzan olmuş oldu. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen kenar trabzanlarını yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Buraları artık biraz daha hızlı geçeceğim. Evet, tekrar kaydırmayla yine geldim. Hemen 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Her zaman bu değişmiyor. Hep köşeden sonra 2 zincir çekiyoruz. Şimdi burada yine arttırmayla devam edeceğim. Sıradaki 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Şimdi sıradaki bütün trabzanlarımızın şöyle araya batıyorum. Bir alt sırada 5 tane olan trabzanımızı burada 9'a çıkartacağız. Hemen şöyle sıradan devam ediyorum. Araya batarak. Böyle araya battığımız için de bu orta kısımlarda farklı bir görünüm elde ediyoruz aslında. Hemen boşluğa geldim. Yine 2 ikili trabzan. Bakın burada 2, 4, 6, 8, pardon yanlış söylemişim. 5 taneyi 8 taneye çıkartıyoruz. Tekrar 2 zincir ve kenar trabzanlarını yapıyorum. Evet, tekrar 2 zincir çektim. Şimdi arttırmaya devam ediyoruz. Toplamda 11 tane trabzanımız olana kadar bu orta kısımda arttırma yapıyoruz. Hemen sıradaki boşluğa 2 ikili trabzanımı yaptım. Yine araya batarak devam ediyoruz. Bu kısımlarda her zaman trabzanların arasına batıyoruz. Şöyle. Tekrar 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan daha yaptım. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet, her zaman modelimiz bakın ortada tekrar başlayacak.
Yani şu yapmış olduğumuz başlangıcı her zaman modelimizin içinde tekrar başlatacağız. Onu daha sonra tekrar size göstereceğim. Şimdi burada 11 tane trabzanımız olduğu zaman artık modelimizi tamamlıyoruz. Hemen kenar trabzanlarını yapacağım. Yeni sırada yeni modele başlayacağız. Evet, şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi burada yine boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Bu hiç değişmeyecek. Her zaman böyle ilerleyecek. Şimdi sıradan devam ediyorum. Şöyle toplamda 6 tane olana kadar devam ediyorum. Yani başta 2 zincir boşluğuna 2 tane yaptım. Burada da 4 tane yaptım. Burayı 6'ya tamamladım. Tekrar 2 zincir. Şimdi modelimize yeniden başlayacağız. Yani şuradan başlamış oluyorum. Burada 1, 2, 3 tane trabzanı atlıyorum. Üçüncü ile dördüncünün araya battım ve yine sırasıyla 6 tane ikili trabzan yapacağım. 4 tanesi trabzanların arasında, yine 2 tanesi de boşluğa gelecek. Evet, şöyle 6. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir, hemen kenar trabzanlarını yapıyorum. Evet, kenar trabzanlarını tamamladım. Şimdi burada her zaman aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yine 2 zincirimi çektim. Birkaç sıra daha ördükten sonra mantığını daha iyi anlayacaksınız. Yine boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. Şimdi bu başlangıçta 2 trabzanla başladığım zaman yine bunu 6'ya tamamlıyorum. Şöyle sıradan devam ediyorum. 6'ya tamamlayacağım. Şöyle 5 ve 6. Bakın sonda 2 tane trabzanımız kaldı. Şimdi biz ortada yeni modele başlıyoruz. Kenarda ilk başladığımız modeli devam ettiriyoruz. Yani bu hep bu şekilde ilerleyecek. Hep ortada yeni modeller başlayacak. Kenarda da 6 tane trabzanlarımız devam edecek. Tabii ki bu 6 tane trabzanımız şalımız büyüdükçe daha fazla olacak burada. Hemen 2 zincir çektim. Şöyle ortaya yine en başta yaptığımız gibi 2 ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir. Yine burada 2 taneyi atlıyorum. 2 ile 3'ün arasına battım. Yine sırasıyla 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Çok zevkli ilerliyor. Biraz dikkat gerektiriyor ama böyle dikkat gerektiren örnekler gerçekten elimizden bırakamıyoruz. Çünkü hep bir sıra bitsin, ilerlesin diye devam ediyoruz. Evet, tekrar 2 zincir çektim, sonda kenar trabzanlarını yapıyorum. Şimdi o yüzden ben bu şekilde modelleri daha çok seviyorum. Bazen tek sıranın tekrarı modeller hep tek düze olduğu için çok böyle sıkıcı olabiliyor ama bu şekilde olduğu zaman takip etmek zorundayız. O zaman da çok hızlı bir şekilde vaktin nasıl geçtiğini anlamadan hemen örüp bitirebiliyoruz. Evet, şöyle kenar trabzanlarını tamamlıyorum. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Evet, şimdi tekrar 2 zincir çektim. Yine başlangıçta 6 tane trabzanla başlayacağız. Hemen 2 trabzanımızı ilk boşluğa yapıyorum. 4 trabzanımızı da bu kısımda tamamlamış oluyoruz. Şöyle 4, 5 ve 6. Her zaman da burada sonda 2 tane trabzanımız kalıyor. Tekrar 2 zincir. Şimdi ortada yeni modelimizi başlatıyoruz.
Bakın yeni modelimizi başlatırken burada ne yapmıştık? Bu iki tane trabzanımızı 5'e tamamlamıştık. Daha sonra da 11'e tamamlamıştık. Aynen burada olduğu gibi yine bu iki trabzanımız 11'e tamamlanana kadar bu kısımda arttırma yapmaya devam edeceğiz. Bu kısımda da yine hep başlangıçta, yani burada arttırma yapmaya devam ederken şöyle kenarda yine boşluklarımız oluşmaya başlayacak ve burada gördüğünüz gibi 6 ilerlerken sonda bu iki trabzanlarımızın üzeri hep boşluk olmuş oluyor. Burada da arttırma yaptıkça yine modelimiz ortada büyümeye başlayacak. Şimdi burada 11 tane olduğu zaman yine ortada yeni bir model başlayacağız. Şimdi ikinci modeli de hemen birlikte yapalım. Çünkü kenarda da trabzanlarımız artıyor. Hemen şöyle iki zinciri çektim. 2 ikili trabzan, bir tane araya batıyorum. Hemen sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Hemen 2 zincir, tekrar ilk 2 trabzanı atlıyorum ve sırasıyla 6 ikili trabzan yapıyorum. Evet, tekrar boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar kenar trabzanlarını hemen aynı şekilde şöyle 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Evet, şöyle kenar trabzanlarını tamamladım. Yine 2 zincir çekip yeni sıraya başlıyorum. Şimdi boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. Tekrar 6'ya tamamlayacağım. Sıradan devam ediyorum. Şöyle aralara batarak devam ediyorum. Ve altıncısı. Sonda da 2 tane kalana kadar aslında saymadan yapabilirsiniz ama bazen dikkat edin, burada 6 değil 7 tane trabzan yapmış olabilirsiniz. O zaman saymadığınız zaman yeni sırada da burada şaşırabilirsiniz. Evet, şimdi ortadaki 5 tane trabzanımızı arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi 3. sırada 8 tane olacak. 2 ikili trabzan yaptım. Aralara batıyorum. Yine tekrar boşluğa 2 ikili trabzan. Burada 8 tane ikili trabzanımız oldu. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Evet, tekrar 2 zincir ve sıradan devam ediyorum. Yine burada 2 tane trabzanı atlıyorum. Sırasıyla 6 ikili trabzan. Evet, kenar trabzanlarını tamamladım. Yine 2 zincirle yeni sıraya devam ediyoruz. Hemen ilk boşluğa 2 ikili trabzan. Tekrar sıradan devam ediyorum. 6'ya tamamlıyorum. Evet, şöyle 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir. Yine burada 2 tane trabzanı atlayacağım. Şimdi son kez arttırma yapıyoruz. Bu ortada trabzanlarımızı 11'e tamamlıyoruz. Hemen 2 ikili trabzan. Yine aralara batarak devam ediyoruz. Sonda da 6 tane trabzanımız olacak yine. Evet, boşluğa da 2 ikili trabzan. Şimdi burada toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzanımız oldu. Yeni sırada yine burada olduğu gibi modelimizi tekrar başlatacağız.
Şimdi burada 2 trabzana atladım. Yine 2 zincir çektim. Şöyle bu sırayı tamamlayacağım. Hemen diğer şalın üzerinde size sıraların nasıl ilerlediğini göstereceğim. Çünkü iki modeli beraber ördük. Şöyle kenar trabzanlarıyla devam ediyoruz. Evet, modelimiz kendini göstermeye başladı. Bakın burada boşluğumuz şöyle bir sıra oldu. Burada 2 sıra olmuş oldu. Şimdi yeni modelimiz başlayacak. Yine bu kısımda burada başlattığımız gibi aynı şekilde başlatıyoruz. Burada trabzanlarımızı 6'ya tamamladıktan sonra 3 tane trabzanımızı atlatarak yine burada boşluğumuzu oluşturup yeni modele başlamış oluyoruz. Her yeni modele başladığımız zaman şöyle bu kenardaki 6 tane trabzanlarımız artmaya başlıyor. Yani burada bir tane 6 trabzanımız var, modelimiz var. Şimdi burada yeni model, 3. modele başladığımız zaman bu kısımda 1-2 tane altışarlı trabzan grubumuz var ve hepsinin arasında da yine boşluklarımız var. Bu zaten model gittikçe kendi kendine oluşmaya devam ediyor. Bakın bu şekilde. V'ler halinde boşluklarımız oluşuyor. Gerçekten çok güzel ajurlu bir görünüme sahip oldu bu şekilde. Evet, yeni model başladığı zaman da onun etrafında, yani bakın burada ikincisinde başladığı gibi yeni modelin etrafında da yine boşluklar oluştuğu zaman burada artık 6 tane değil 2 tane altışarlı trabzan grubumuz olmuş oluyor. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Şöyle ekran resminde çekebilirsiniz. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.